Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Drone toplamaya başladıktan sonra edindiğim bilgi ve deneyimi paylaşmak için bu kanalı açtım. İlk olarak APN ve PixArk uçuş kartlarında kullanılan uçuş modlarının neler olduğunu ve nasıl kullanıldıklarını anlatacağım bir video serisiyle başlıyorum. Uçuş modlarının genel özelliklerini anlattıktan sonra anlattığım her mod ile ilgili uçuş örneği göstermeye çalışacağım. Bu videoda ilk konu olarak uçuş modlarını seçtim. Çünkü yaşadığım kazalara baktığımda en çok hatayı seti topladıktan sonra uçuşa geçiş aşamasında yaptığımı gördüm. Bunun sebebi de uçuş modlarına tam hakim olmadan uçuş denemelerine başlamış olmamdı. Şimdi size bu aşamada neler olduğunu, nasıl yanlışlar yaptığımı göstereyim. İlk uçuş deneyimimi Stabilize modunda gerçekleşti. Bu modu seçmemin nedeni izlediğim kaynaklarda bu modun önerilmiş olması ve anlamının dengelemek olmasının bana güven vermiş olmasıydı. İlerleyen videolarda sebepleriyle açıklayacağım. Bence başlangıçta Altitude Hold modunun kullanılması daha uygun. Bu noktada yeterince simülasyon uçuşu da yapmadığımı söyleyebilirim. Şimdi izleyelim. İkinci denemede ise videonun sonu hasar gördüğü için inişi gösteremiyorum ama farkında olmadan Altitude Hold moduna aldığım için daha dengeli bir kalkış yapabiliyorum. Şimdi de ilk iki denemeden kıl payı kurtulduğumu fark etmeyerek bir deneme daha yapmaya karar veriyorum. Bu aşamada yaptığım en doğru şey daha güvenli bir yere geçmek olmuş. Önce videoyu izleyelim. Bir uzaklaşın bakalım. Evet, bu kaza sonrasında neyse ki kimseye zarar gelmedi. Sadece maddi hasarla atlatmış olduk. Kaza sonrası 2 gün ormanlık alanda drone aradık. İlk günü kopmuş pilini ve bir motorunu bulduk. Sonraki günde gövdesini bulduk. GPS modülü kopmuştu ve hala kayıp. Şimdi de videoyu başa saralım ve neler olduğunu inceleyelim. Uçuş kontrolü amacıyla Radiolink marka uzaktan kumanda ve telemetri modülü takılı Android cihazı kullanıyorum. Anlatmak istediklerimi daha rahat gösterebilmek için temsili olarak o günkü ekran görüntüsünü de videonun yanına ekledim. Bu aşamada videoda da duyulduğu gibi drone'u Stabilize moduna alıyorum. Şimdilik her şey yolunda görünüyor. Ardından uçuş öncesi son adım olan Armed komutunu veriyorum ve drone'un pervaneleri çalışmaya başlıyor. İşte en büyük hatayı da bu aşamada yapıyorum. Aslında kumanda ile kontrol etmeyi deneyip drone'u uçursam büyük ihtimalle ilk seferde başıma gelenin aynısı gelecek ama o anda sanırım biraz da seyircilerimin olması sebebiyle Android ekranında yazan Take-off yazısı bana çok cazip geldi. Sonuçta kumanda Stabilize moddaydı. Drone kendisi kalkacak ve kalkış sonrası kumandayı bana verecek, ben de uçuracaktım. Bir uzaklaşın bakalım. Bu noktada bana bu uçuşun öğrettiği iki çok önemli bilgiyi söylemek istiyorum. Öncelikle asla işleyişini bilmediğiniz bir komutu drone'a komuta etmemek gerekiyor ve çalışma şekli bilmediğiniz bir modda da uçurmayı denememek gerekiyor. Burada benim verdiğim take-off komutuyla drone kalkışını yapıyor, ardından otomatik moda geçiyor. Beklediğim gibi stabilize moda değil. Dolayısıyla drone kalkıştan hemen sonra daha önceden beyinle yanlışlıkla yüklediğim bir rotayı takip etmeye başlayarak ormanlık alana doğru yöneliyor. Görüldüğü üzere işler pek planladığım gibi gitmiyor.
Bu aşamada ben ne yapıyorum? Ellerimi kaldırıp kumandanın çekmediğini düşünerek yeniden sinyali yakalamaya çalışıyorum ne yazık ki. Peki ne yapabilirdim? Bu noktada söyleyeceğim en önemli bilgi drone telemetri modülü veya kumanda arasında fark gözetmez. Yani en son gelen komut neyse onu uygular. Basit bir hamleyle kumandayı herhangi başka bir moda almış olsam otomatik uçuş sonlanacak ve kontrol yeniden kumandaya gelecek. Veya sadece kumandayı kapatmış olsam bile önceden ayarladığım failsafe modu devreye girerek drone'u kalktığı yere iniş yaptıracak. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kısaca uçuş modlarının önemini anlatmaya çalıştım. Bundan sonra da uçuş modlarını ve kullanım şekillerini anlatacağım videolar paylaşmayı planlıyorum. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.